Merhaba ahşap tutkunu dostlar, adım Emre. Videoda tezgah testere kullanırken nelere dikkat etmeliyiz, tezgah testere ne işe yarar, ufaktan bakımı ve oluşabilecek kazalara karşı nasıl önlem almalıyız bunlardan bahsedeceğim. Çoğumuz başlangıçta dekupaj testeresiyle bu işe başlar. Daha sonrasında ise daha güzel işler çıkartmak için tezgah testereye döneriz. Yatar testerede doğrusal kesim, baş kesme, doğrusal kanal açma, açılı baş kesme gibi temel işlemler yapılır. Testereye ek olarak yapacağınız aparatlar ile yelpazeyi çok daha genişletebilirsiniz. Örneğin bu aparatın amacı yapılan sadece çerçevelerin kenarlarını sağlamlaştırmak için bir oluk açmak. Asansör kolunu sağa ya da sola çevirerek testeremizin yüksekliğini ayarlıyoruz. Mandalı gevşeterek testereyi boşa çıkartıyoruz. Bu şekilde açıyı ayarladıktan sonra mandalın sıkı olduğuna emin olun, yoksa kesme sırasında testere dönme yapabilir. Dayama kolu ya da fence diye adlandırdığımız aparat makinede düzgün ve hassas bir kesim yapmamızı sağlar. Testerenin dişlerini ayarlarken parçamızın bir diş üstünde ya da yarım diş üstünde olacak şekilde ayarlamalıyız ki kaza riskini en aza indirelim. Yapılan kesimlerde mutlaka ellerimizi testereden uzak tutmamız gerekiyor. Parçanın sonuna geldiğimiz zaman ise itme çubuğu ile parçayı arkadan destekleyerek testereden tatlı bir şekilde geçiriyoruz. Dayama kolu ile yapabileceğimiz başka bir işlem ise kanal açma işidir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, eğer parça küçükse gene aynı şekilde ne olur ne olmaz testereye elimizi yaklaştırmıyoruz. Ya üstten baskı kurarak devam ediyoruz ya da arkadan iterek parçayı sonlandırıyoruz. Açacağınız kanal testerenin et kalınlığından fazla ise dayama kolunu istediğiniz ölçüde kenara kaydıra kaydıra kanalınızı genişletebilirsiniz. Yapılabilecek başka bir şey açılı kesme ve açılı kanal açma işlemleridir ki inanılmaz keyif almaya başlarsınız makineyi bu şekilde kullanmaya başladığınız zaman. Testerenin açısını ayarladıktan sonra yine dayama kolu yardımıyla parçamızı itekliyoruz. Parçanın çıkışı için itme çubuğunu kullanarak tatlı bir şekilde makineden geçiriyoruz. Bakın burada parçayı içeriye aldı. Panikleyecek hiçbir şey yok. Açılı kesimlerde kesime başlamadan önce testereyi hafifçe çevirin ki kapağa değip değmediğini kontrol etmenizde de fayda olacaktır. Açılı kesme aparatı bir kanal boyunca doğrusal olarak ilerler. Bu oynama bütün makinalarda vardır. Makine kapalıyken bir deneme geçişi yapılmasında fayda var kazaya sebebiyet vermemek için. Sonrasında güvenli bir şekilde doğrusal hareket ile parçamızı kesip işlemi sonlandırıyoruz. Açılı kesme aparatı ile dayama kolunu kombine edebiliriz. Örneğin birden fazla aynı ölçüye sahip bir parça kesecek isek işkence ile sıktığımız takozdan faydalanıp kesim yapabiliriz. Takoz olmadan sakın bunu yapmayın. Makine çok sert bir şekilde geri tepme yapar. Ben bu işlemi normalde kızakta yapıyorum. Çok daha temiz çıkartıyor testere. Şimdi burayı dikkatli izleyin. Ufak bir kaza olacak. Burası bence yoruma çok açık. Normalde kolay kolay böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Parçalar boşta olduğu için ya hafif bir geri tepme oldu ya da ben şanslıydım. Yorum size kalmış. Böyle bir şey yaşanabileceğini de görmüş olun. Şimdi gelelim ikinci kısma. Oluşabilecek kazalar ne olur ve bunları nasıl önleyebiliriz? Biraz da bunlardan bahsedeyim. Makine ile beraber normalde koruyucu kapak ve toz emen bir üst aparat daha oluyor. Bu benim depoda olduğu için bu videoya koyamadım. Sağdan ve soldan testereye yanaşmamızı engelleyecek bir aparattır. Testere kullanırken aşırı bol kıyafet kesinlikle giymeyin. Testere kumaşa denk gelirse kumaşı kesmez. Kumaşı aşağıya doğru alır çeker. Uzun kollu da giyinmeyin. Testere bunu da kapabilir. Kısa kollu her zaman iyidir. Benim giyindiğim hafif bol ama geride kaldığı için çok problem yaratmıyor. Sarkan bir bileklik ya da sarkan bir kolye takmayın. Saçınız eğer uzunsa kesinlikle ya bir şapka ya bir bandana ya da baf tarzında bir şey takın. Arkadan da mutlaka kapatın. Kafanızın dalgın olduğu bir zamanda ya da sinirli olduğunuz bir zamanda makinayı kullanmayın. Makine çalışırken ha bu adama dur iyi davranayım gibi bir şey demez. Böyle araba direksiyonunda artistlik yaparak yok şunun sonundan geçeyim bu bana böyle hata yaptı gibi bir şey zannetmeyin bu işi arkadaşlar. Güzel bir laf var. Makineye saygı duyun. Makineyi fazla zorlamayın. Makineyi kullanırken testereyi karşınıza almak değil de hafif kenardan işlem yaparsanız geri tepme durumlarından da
şansınızı arttırmış olursunuz. Geri tepme nasıl olur bunu anlatmaya bir çalışayım. Makinalarda yarma çubuğu adını verdiğimiz parçalar oluyor. Bu DeWalt'ın güzel bir özelliği bu. Testere üstündeyken kapağı açmadan bunu takıp çıkartabiliyorsunuz. Daha önceden ben Makita kullanmıştım. Onun için testere kapağını söküp burada alyenle falan sıkıyorduk. O yüzden de bunu takıp çıkartmaya üşendiğimde çok oluyordu. Yarma çubuğunu takmak için bu makinede kenardan mandalla açıyorum. Mandalı bıraktığım zaman yarma çubuğu buraya sıkıştı. Geri tepmeyi en önemli önleyen parçalardan birisi de budur. Şimdi bunu anlatayım. Parçanız geniş olsa bile testereden küçük bir parçayı bu şekilde testereden geçirmeyin. Neden geçirmeyelim? Testereye tırmanabilir ve hafif titreşim olursa parça dönme eğilimine girecektir. Sonuçta şu kenar köşeden daha kısa. Eğer parçanız dönerse testereyi itekleyecek, bir kendine yol bulmaya çalışacak ama arada sıkışarak hani anlamsız bir şekilde geriye doğru fırlama yapacaktır. Bunun için testereden küçük parçayı bence hiçbir zaman bu şekilde kesmeye çalışmayın. Bundan sonra yayınlayacağım videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve bildirim zillerini açın. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basın. Uzun parçada diyelim yarma çubuğumuz takılı olmazsa eğer dümdüz itelemiyorsak bazen bu tarafa doğru döndürme eğilimine de girebiliriz. Testerenin gene üstüne tırmanırsa yani diş tutup parçayı yukarıya doğru kaldırırsa geriye doğru fırlatabilir. Buna da aynı şekilde geri tepme diyoruz. Ya da bu tarafta kesilen parça da eğer böyle çok zorluyorsak bu tarafa testerenin üstüne tırmanır ve geriye doğru fırlayabilir. Yarma çubuğu bunun önüne geçmek için parçayı aldım, itekledim. Artık yarma çubuğuna geldikten sonra parçanın bu tarafa dönme şansı kalmıyor. Bunun için bence çok çok önemli bir aparat. Bundan dolayı itmeyi yaparken hafif kenarda yani böyle tam karşıdan değil de bu tarafta durup itmeyi yaparsak oluşabilecek bir durumda kurtulma yani kazaya sebebiyet verme oranımızı azaltmış oluruz. İttirdik. Sonrasında çubuğumuzu kullandık. Parçayı çıkarttık. Kazaya sebebiyet verebilecek başka bir şey de tahtaların üstünde bulunan kıymık parçalarıdır. Diyelim parçalarımızı koyduk. Keseceğiz burada. İlk kesimimi yaptım. İkinci kesimde parçayı almak için elimi uzattım. Şimdi varsayalım kıymık battı. Kıymık batınca ne oluyor? Elimiz istemsiz olarak geri gidebiliyor. Sağa gidebiliyor. Başka bir tarafa gidebiliyor. Parça buradayken kıymık batarsa Allah korusun elimiz bu tarafa doğru bir hareket yapabilir. Bundan dolayı her zaman elimizi testereden uzak tutalım. Parçaları mümkün olduğunca keseceğimiz parçaları testereden uzak tutmaya çalışalım derim. Kıymık bu makineden ziyade asıl planya makinesinde bence çok çok korkutucu kazalara sebebiyet verebiliyor. Ben bu makineden bir birim korkuyorsam planyadan gerçekten 3-4 birim korkuyorum. Hani bana göre en kullanılması tehlikeli olan makine bu işte planya ama bir o kadar da en önemlisi de planya makinesi oluyor. Ha, bu durumda da aklınıza ya eldiven kullanırım o zaman kıymık batmaz diye düşünebilirsiniz. Tabii ki hani kullanım size kalmış ama hani ben de eldiveni hiç önermiyorum. Çünkü unutmayın eldiven kumaş, testere kumaşı kesmez, içine doğru alır. Son olarak da makinenin basit bakımlarından bahsedelim. Mazot makinenizin dostudur her zaman. Bunu unutmayın. Çırayı çok güzel bir şekilde yumuşatır. Temizliğinde inanılmaz bir kolaylık sağlar. Tezgahı sık sık mazotla temizlemekten kaçınmayın. Testerenin dişlerine de çıra yapışır. Bunun için bir fırçayı mazota batırdıktan sonra bir de atık bir duralit kullanarak testerenizin dişlerini çok baskı uygulamadan testereye çok tatlı bir şekilde tutarak temizlik yapabilirsiniz. Bu duralit parçasını mutlaka önüne tutun ki mazot ileriye doğru sıçrayıp etrafı kirletmesin. Daha sonradan kuru bir bezle testereyi tabi elektrikten çekilmiş bir vaziyette silip temizleyebilirsiniz. Testerenin ucunda kalan çıralar iyice yumuşamış vaziyette olacak. Bunları da bir bıçak yardımıyla tatlı bir şekilde rahat rahat temizleyebilirsiniz. Asansör rayını da arada sırada yağlayın.
Bu makinenin güzel taraflarından birisi de bunun açıkta olması. Çoğu makinede bu kapalı oluyor. Kömürleri de buradan değiştirebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.